arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde sabırlı olması gereken bir günün içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Bazı şeyler yaşıyor ve özellikle maddi hayatıyla, iş hayatıyla ilgili olabilir bu durumlar. Yükselişe geçmek istediği bir sürecin içerisinde geliyor. Ancak bu konuda yaşadığı bazı şeyler başkalarının yargılamasına, başkalarını eleştirmesine sebep oluyor olabilir. Burada daha sabırlı olması gereken, insanları daha alttan alması gereken, insanları anlamaya çalışması gereken bir günün içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Beklentileri var, yükselişe geçmek istiyor. Maddi konularda da artık güzel şeyler kazanmak istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. İnişli çıkışlı bazı duyguların içerisinde olacak bugünün enerjisinde. Daha çok böyle istekleri böyle çok yüksek enerjilerdeyken korkuları da diğer taraftan onu zorlayacak diyebiliriz. Arkadaşlarından destek almak istediği bir gün içerisinde olacak. Burada daha çok bazı şeyleri kendi halledebiliyor aslında ama tıkandığı, onay almak istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok böyle göstermeden, yani ne yaptığını, nasıl bir çabanın içerisinde olduğunu aktarmadan, göstermeden, insanların farkına varmadan yaptığı şeyleri, yani insanların fark etmesini istemediği bazı çabaların içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Cümleyi kuramadım. Burada daha çok bir şeyler için çabalıyor, elde etmek istediği şeyler var ama insanların bunu bilmesini, görmesini çok da istemiyor diyebiliriz. Genel manada insanları böyle gözetleyen bir enerji de geliyor. Yani anlaşamadığı, sıkıntılar yaşadığı kişileri böyle insanları böyle gözlemleyerek, anlaşamadığı kişileri gözlemleyerek değerlendirmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada daha çok kim ne yapıyor, benimle ilgili ne düşünüyor dediği bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi. Şimdi burada elde etmek istediği birçok şey var. Özellikle parasal konularla ilgili, maddi kazançla ilgili elde etmek istediği şeyler var. Yeni kurulacak ortaklıklarla ilgili bazı düşünceleri olduğunu söyleyebiliriz ama korku ve şaşkınlık durumu içerisinde. Yani çok da ne yapacağını bilmeyen bir enerji içerisinde diyebiliriz. İnsanları yargılıyor, insanların ona engel olacağını düşünüyor ve insanları kendinden uzak tutmaya çalışan bir enerjide geliyor aklınızdaki kişi. İnsanlara karşı genel bir güvensizliği var diyebiliriz. Ya da bulunduğu ortamdaki insanlara güvenmiyor. Daha önce sorunlar yaşadıysa eğer, bu yüzden de bir güven kaybı oluşmuş olabilir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugünün enerjisinde aklınızdaki kişi neler yaşayabilir? Kılıç beşlisi, denge ve kupa yedilisi. Evet. Denge gelmeye çalışan enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi. Uyumlu olmaya çalışıyor. Çevresiyle uyumlu olmaya çalışıyor. İnsanlarla uyumlu olmaya çalışıyor. Gelen fırsatlarla uyumlu olmaya çalışıyor. Ama en çok da kendiyle uyumlu olmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Dengesini bulmakta çok ciddi zorluklar çekiyor. Yani dediğim gibi güvensizlikten kaynaklı olabilir bu. Güvenmesi gerekiyordur. Yani bir iş ortamında ortak çalıştığı kişilere güvenmek zorundadır yaptığı işle ilgili ama buradaki o güvensizlik onu ciddi şekilde zorluyor olabilir. Evet. Şimdi genel manada ortaklıklarla ilgili, özellikle iş hayatında ortakları varsa bu ortaklarla ilgili ciddi bir dengeye gelme isteği içerisinde. Şimdi burada alyans kartı geldi ama burada ortaklıklardan da bahsediyor olabiliriz birinci durum olarak. Burada artık kadersel olarak bazı şeyleri görüp değerlendirip dengeye gelmesi gereken bir sürecin içerisinde olabilir iş hayatıyla ilgili. Bunun dışında, iş hayatı dışında da bir evliliği varsa bu evlilikle ilgili alınması gereken bazı kararlar olabilir. Ya da evlilik konularıyla ilgili artık dengeye gelmesi gereken bir sürecin içerisinde olacak. Çünkü kadersel olarak da bu sürece doğru itiliyor diyebiliriz. Denge kartıyla beraber artık daha uyumlu, daha anlayışlı, hem zihinsel olarak hem de kalp olarak bazı şeyleri dengelemesi gerektiğinin çok net farkında olan bir
aklınızdaki kişi var. Şimdi bunun sebebi ne dediğimizde Kılıç Beşlisi mektup ve keşif kartı. Kılıç Beşlisi kendine savaşmaktan bahseder ya da kazananı olmayan bir savaştan bahseder bize. Yakın geçmişte gelen bazı haberlerle, beklediği ya da beklemediği bazı haberlerle ciddi şekilde karıştığı, karmaşanın içerisine girdiği bir süreçten geçmiş olabilir. Kendiyle ilgili farkına varamadığı bazı şeyler ortaya çıkmış olabilir. Bu herhangi bir beraberliğin içerisinde ilişkinin ileri seviyelere taşınması ile ilgili bir konuşma yapıldıysa örneğin, burada kendi belki hiç farkına değildi ama evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili korkularının ön plana çıkmış olması ya da herhangi bir konuşma içerisinde yapılan, söylenen bir cümleyle ya evet bak ben geçmişte şunu yaşadığım için şu an ilişkilerde sorun yaşıyor olabilirim dediği, kendini fark etmeye başladığı, kendiyle ilgili birçok şeylerin farkına varmaya başladığı bir süreçten geçmiş, yakın geçmişte. Ama bu ciddi şekilde kendi hayatında kendisiyle savaşa sebep olmuş. Yani ciddi bir geçmişi sorgulama, yapılan doğrular, kendine göre yanlışlar, bunları değerlendirdiği bir sürecin içerisinden geçmiş diyebiliriz. Şimdi bu durum onun hayatına neler getirebilir? Enerjiler böyle devam ederse. Kupa yedilisi, tapınak, mezar kartı geldi. Bir kart alacağım kupa yedilisi için. Kupa prensi. Şimdi burada birçok şey kafasından geçecek yakın gelecekte aklınızdaki kişinin. Ne yapacağını çok da bilemeyen enerjilerde olacak ilk etapta. Birçok seçeneğin olması. Yanlış karar verme korkusuyla onu birazcık karıştıracak diyebilirim. Ama bu korkularının bittiği bir sürecin içerisine girecek. Manevi olarak inancının yükseldiği, manevi olarak yüksek enerjilere geçtiği bir sürecin içerisinde olacak ve Kupa Prensi ile beraber Kupa Prensi şefkatli, barışçıl tutumlardan bahseder. Direkt ilk etapta böyle çok net istenilen adımlar atılmayabilir ama daha çok böyle ılımlı olduğu, ya bak ben böyle böyle düşünüyorum ama deneyelim, şunu deneyelim, bunu deneyelim dedi. Yani seni de anlıyorum. Daha böyle barışçıl enerjilerle yaklaştığı bir sürecin içerisinde olacak. Korkuları geride bırakacak. Bu durumun size yansıması nasıl dediğimizde şu an kendinizi çok yalnız hissediyor olabilirsiniz. Asılan adamla beraber böyle büyük resmi görmeye yavaş yavaş başladığınız bir süreçte olabilirsiniz. Ama birçoğunuz için daha çok yalnızlık anlamına geliyor bu durum. Onun dengede olamaması, şu an belki kafasının karışık olma durumu sizi korkutuyor ve yalnızlaştırmış diyebiliriz. Kılıç Prensi eşten kaynaklanan sorunlardan, tartışmalardan bahseder bize. Üzerinizde çok fazla yük olduğunu düşünüyorsunuz. Derin bir üzüntü ve yalnızlık hissi içerisindesiniz. Daha çok size nasıl yansıdığının buradaki cevabı aslında derin üzüntü ve yalnızlık duygusu. Yalnızlık duygusu çok fazla geliyor. Şu an kendinizi çok yalnız hissediyor olabilirsiniz. Tılsım Beşlisi sevgiden yoksun ve değersizlik duygularından bahseder bize. Kendinizi yalnız, sevilmeyen, değer görmeyen biri olarak şu an enerjisinde hissediyor olabilirsiniz. Ama bu duyguların size ait olmadığını, bunların sadece duygu olduğunu, bu duyguların ya da bu düşüncelerin siz olmadığınızı kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Karşınızdaki kişi kendi bilinçaltındaki o kodlamalar, yaşadığı deneyimlerle yüzleştiği, bunlarla savaştığı bir sürecin içerisinde. Burada sizin kendinize dönüp ben şu an neyi görmeliyim demeniz gereken bir süreçtesiniz. Örneğin değersizliği hisseden biriyseniz, yalnızlık hissinde olan biriyseniz şu an neden bunu hissediyorum? Burada görmem gereken ne var? Demeniz gerekiyor. Özellikle değersizlik duygusunu hisseden arkadaşlarım için neden değersiz hissediyorum diyerek kendi içinizdeki o değersizlik duygusunun farkına varıp burayı şifalandırmanız gerekiyor. Her türlü mutlu ve huzurlu olabilmeniz için. Sadece bu ilişki için değil. Birçok kez söylüyorum yeni abone olan ya da yeni denk gelen arkadaşlar için de söylemiş olayım çünkü çok çok önemli. Açılımları sadece şöyle dinliyorsanız, gelecek mi gelmeyecek mi, arayacak mı aramayacak mı, bu şekilde dinliyorsanız bu hayatınızı oluşabilecek bir sürü olasılıktan birine inanmak için harcamış olabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Burada açılımları dinlerken her an enerjiyi değiştirebileceğinizi, her an
istediğiniz hayatı yaratabileceğinizin farkına vararak izlemeniz gerekiyor. Burada hoşunuza gitmeyen, duyduğunuz şeylerin değiştirilebilecek durumlar olduğunu ve bunu bir uyarı olarak alıp kendi hayatınızda bu alanları değiştirip dönüştürmek için bir fırsat olarak değerlendirmeniz gerekiyor. İster ikili ilişkiler olsun, ister para hayatınız, kariyer hayatınız olsun, hiç fark etmiyor. Ne yaşıyorsanız kendi iç dünyanızdaki duyguların yansımasını görüyorsunuz. O yüzden burada odaklanmanız gereken şey, ben bu ilişkiden ya da ben bu durumdan neyi görmeliyim? Kendimle ilgili neyi fark etmeliyim? Neyi şifalandırmalıyım? Sadece bunu yaparsanız eğer, bu farkındalığa geçerseniz, değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken, şifalandırmanız gereken yerleri görürseniz ve bunlar için adımlar atarsanız istediğiniz hayatı yaratabilirsiniz. İstediğiniz ilişki, istediğiniz evlilik, istediğiniz kariyer, bunları o zaman elde edebilirsiniz. Onun dışında sadece gelecek mi gelmeyecek mi dediğiniz takdirde karşınızdaki kişinin enerjileri, bilinçaltı durumları ya da hayatına giren kişilerin enerjilerinin sonucunda elde edilecek sonucu oturup beklemiş olursunuz. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Bekleme enerjisinde olmak her zaman bekleme getirir. Başkalarının inisiyatifine bıraktığınız her şey size mutsuzluk olarak geri döner. Hayatınızın sorumluluğunu almak zorundasınız dedim ve hemen devam ediyorum. O yüzden lütfen açılımları dinlerken hoşunuza gitmeyen şeyleri kendinizi şifalandırabilmek adına fırsat olarak görün. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir buna bakalım ama vazgeçmek. Çok fazla aynı kartlar geldi. Yani hatta şu iki farklı deste olmasına rağmen aynı resmediliş. Kendinizi çok çok fazla yalnız hissediyor olabilirsiniz. Terk edilmiş hissediyor olabilirsiniz. Belki de siz terk ettiniz, hiç fark etmiyor. Yani arkasını dönüp giden kişinin kim olduğunun çok önemi yok. Hissettiğiniz duygu yalnızlık. Burada ciddi şekilde bir süredir böyle negatif şeylerle uğraşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bir taraftan yalnız hissediyorsunuz. Bir tarafınızda diyor ki korunuyorsun. Bak sen destekleniyorsun, yapma. Yani iç sesinizi dinlediğinizde aslında sizi olmanız gereken enerjiye doğru çekmeye çalışıyor. Ama buna izin vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi çok yalnız hissediyorsunuz. Tek başınıza olduğunuzu hissediyorsunuz. Burada yaşayamadığınız duyguların pişmanlığı var. Çaresizlik içerisindesiniz. Ve bu acıların hiç bitmeyeceğini düşünüyorsunuz. Yani bu acılar hep böyle gidecek. Hayatımda hiçbir şey düzelmeyecek, hep böyle olacağım dediğiniz bir duygu içerisindesiniz. Ama sistem size diyor ki hayır, kendine gel, ayağa kalk. İstediğin şeyleri elde edebilirsin. Burada günün enerjisinde daha çok böyle ne yapacağını bilemeyen ama diğer taraftan da işte evlenmek isteyen, evlenmekle ilgili, evlilikle ilgili hayal kuran, mutlu bir yuvası olmasını isteyen bir enerjiye geçiyorsunuz ve sistem diyor ki size, yani buradan yeni bir yol alabilirsin, önünü açabilirsin, harekete geçebilirsin, istediğin hayatı, istediğin mutluluğu, tutkuyu, aşkı yaşayabilirsin. Bunun farkındasınız ama bir tarafınız da negatif tarafa doğru sizi çekmeye çalışıyor diyebilirim. Bu ne demektir? Enerjisel olarak çok karışmış olduğunuz görünüyor. Burada birazcık kendinizi dinlemeniz, daha böyle pozitife doğru yönelmeniz gereken bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Rezonans kanunundan dolayı da siz hatta çekim yasasının asıl hali, gerçek, yani bize ilk aktarılan ya da ilk anladığımız işte ne istersen onu yaşarsın düşüncesinin dışında çekim yasası bu değil. Çünkü çekim yasası neysen onu çekersin. Ne istersen değil. Bilinçaltında ne varsa onu çekersin. O yüzden rezonans kanunu da aynı şekilde. Hangi enerjideysen o enerjileri hayatına çekersin der. O yüzden enerjilerinizi pozitife çevirmezseniz eğer hayatınıza çekeceğiniz şeyler negatif şeyler olacaktır. O yüzden bu alana çok dikkat etmeniz ve tabii ki negatif duygularda olduğunuzda durun. O duyguların farkına varın. Neden bunları hissettiğinizde hangi duygular olduğunu anlayın ve onları şifalandırmak adına pozitif enerjilere doğru geçin. Bunu yapabileceğiniz birçok yöntem var. Ho'oponopono'yu sürekli söylüyorum. En basitidir bence. Çok da etkilidir. En etkililerinden biridir hatta. Ho'oponopono'yu yapabilirsiniz. Frekans müziklerini açabilirsiniz. Mutluluk frekansını açabilirsiniz. Meditasyon yapabilirsiniz. En basiti, negatif bir şeyler geldiğinde aklınıza hemen onu susturup hayır bu benim düşüncem değil, bu duyguya teslim olmuyorum diyebilirsiniz. Bunları yaparak bile
çok büyük adımlar atabilirsiniz. Küçük gibi görünseler de. Şimdi bugün enerjisinde daha çok araba kartı geldi. 2 araba kartı beraber geldi. 2 büyük arkana geldi. Büyük değişimlerden bahseder bize. Şu an enerjisine baktığımızda canınıza yakan sıkıntılı süreçlerin içerisindesiniz ve bugün daha çok artık bundan çıkmanız gerektiğinin farkına vardığınız bir süreçte olacaksınız. Bazılarınız belki bir seyahate çıkmak isteyecek, bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Bazılarınız da daha net bir şekilde hayır artık ben hayatımla ilgili ne yapmam gerekiyorsa bunu yapacağım dediğiniz bir gün olacak. Özellikle araba kartında şöyle bir şey vardır. Bilinçaltının karanlık ve aydınlık taraflarının farkına var der. Bunların farkına varıp onların seni yönetmesine artık izin vermeyip sen onları yönetmeye başladığında işte o zaman istediğin hayatı yaşarsın der. Bu açıdan çok güzel. Yani burada aslında hep böyle zorluklar bizi ilk etapta böyle canımızı sıkar ama daha sonraki aşamalarda hep deriz ya iyi ki doğmuş bak bana şu kapıları açtı. Bu enerjiyi tam hissettiğiniz bir gün olacak. Bunun en büyük sebebi ne dediğimizde de Azize kartı, gece gündüz ve anahtar kartı. Şimdi Azize kartı, kartların biliyorsunuz birçok anlamı var ama şimdi buradaki anlamı daha çok göksel annemizdir bizim. Göksel annemizdir, maneviyatımızdır burada. Burada daha çok artık karanlığın ardından doğan güneşi hissetmeye başladığınız, bir çözüm arayışı içerisinde olduğunuz ve bu çözümün size saklı şekilde de olsa, gizli şekilde de olsa sizde geldiği bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Sistem tarafından desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. Uyanışınız için biraz böyle iktiriliyorsunuz diyebiliriz. Güzel geldi. Artık o karanlıktan çıkma aşamasındasınız. Enerjiler böyle devam ederse neler olabilir? Çok güzel geldi. Değnek altılısı, ok ve affetmek. Şimdi ani bazı değişiklikler olacak olabilir yakın gelecekte hayatınızda. Özellikle sizden bağışlanmak isteyecek kişiler olabilir. Yani affetmenizi isteyecek kişiler olabilir. Ama daha çok burada hissettiğim kendi içinizde affedemediğiniz durumları, olayları affettiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Farkındalığınızın arttığı bir süreç olacak. Ve değnek altılısı zafer kazanmaktır. İstenilen zaferi elde etmektir. Burada artık zafer kazandığınız bir sürecin içerisinde olacağınızı söyledi bize. Güzel geldi. Bir tane de mesaj alalım bugün için. Kızmanız gereken yerde kızmadığınızda karşı taraf size kızmaya başlar. Birini terk etmek isteyip terk edemediğinizde karşı taraf sizi terk etmeye karar verir. Haklı olduğunuzu söyleyemediğinizde karşı taraf sizi suçlamaya başlar. Unutmayın, vermeniz gereken tepkiyi vermediğinizde enerji karşı tarafa geçer. Bu aslında ikilik olarak da söyleyebiliriz. Hayatta bazı şeyler, değersizlik duygusu varsa örneğin kişide kendisini değersiz hissettirecek kişileri de hayatına alabilir ya da kişi böyle de yansıyabilir ya da kişi kendinden fazla herkese çok çok fazla değer vererek değer verdiği kişilerden de zarar gördüğünde ya bak ben değer vermiştim, ben ne kadar fedakarlıkta bulunmuştum, sen bana bunu yaptın diyerek de yansıyabilir. Böyle düşünebilirsiniz. O yüzden kırmak, yargılamak değil tabii ki kimseyi ama kendi alanınızı korumak zorundasınız. Kendi kul hakkınıza girdirmemeniz gerekiyor. Bunu da her zaman hatırlayın lütfen. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.